Merhaba hanımlar, Atölye Bu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şirin bir proje yapacağız. Minik çilekler ördüm ve anahtarlık aparatları taktım. Bu küçük objeyi özel günlerinizde dağıtmalık olarak yapabilirsiniz. Ya da işte yeni yıl gibi, doğum günü gibi etkinliklerde yine dağıtmak için, hediye etmek için çok hoş proje. Artan iplerinizi değerlendirmeniz için de oldukça elverişli bir örnek. Yapımı dediğim gibi oldukça basit. Sadece dip kısmı için yeşil ve istediğiniz bir renge ihtiyacınız var. Her türlü ipli olur. Ben koton iplik kullandım. Boyutlar farkındaysanız çok büyük değil. Yaklaşık olarak ölçüyü vereyim benim yaptığım iplerle. 7 santim kadar bitmiş hali. Sizler bunu ördüğünüz iplerle ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen projemize başlayalım. Şimdi ben 3 numara tığ kullanacağım. Şu sap kısmını en son yapabilmek adına bir miktar ipimi bırakıyorum. Bunu bırakmayıp direkt baştan başlayıp sonradan da ekleyebilirsiniz. Ben düğüm sayısını azaltmak adına böyle bir şey yaptım. Şimdi başlangıçta 6 zincir yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinci zincirimizin içine kaydırma tekniğiyle bağlayarak küçük bir halka elde ediyoruz. Bu halkamızın içine buradaki yeşil kısmı oluşturacağız. Bakın. Bu şekilde trabzan gruplarından 12 adet yapacağız bunun içine. 3 zincir yapıyorum. Başını aldım. Halkamın içine bakın bu ipimi burada bıraktım şu anda. İkili trabzanımızı yaptık. Bu bizim birinci grubumuz. Bir zincir. Şimdi ikinci de daha net anlaşılacak örneğimiz. İkili trabzan gibi başlıyoruz. Önce ikisi, bakın bu bekliyor. Başını aldım. Tekrar aynı yere battım. İlk ikisini aldım ve şimdi üçünü birlikte topluyorum. İlkinde zincir yaptığımız için bunu net olarak gösterememiştim. Bir zincir. Başını aldım. Aynı noktaya aynı işlemi tekrarlayarak 12 kere trabzan grubunu yapacağız. Bakın. Yine 3 tane var. Hepsini topladık. Bir zincir. Aynı noktaya tekrar. Önce ilk ikisi, başını aldım. Sonra tekrar ikisini alarak üçünü birlikte topladık. Bu şekilde aynı halkanın içine 12 grup yaptıktan sonra yeşil kısmımızı tamamlamış olacağız. Evet, 12 grubumuzu yaptık. Birlikte tekrar sayalım. Bakın şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son olarak da aralarımız birer zincirdi. Bir zincir yapıp başlangıçta yaptığım zincirimizin şöyle tam tepe noktasına, aslında ikisinin birleştiği noktaya kaydırma tekniğiyle bağlayıp ben bir zincir yaptım sabitlensin diye ve ipimi kopardım. Şimdi arkadan şu sihirli halkamın bunun için yine koton iplikle devam ediyorum aynı numara tığla. Bakın herhangi bir boşluktan, hiç fark etmez. Şu aradaki boşluktan ipimizi geçirerek bağlayalım. Gerçekten o kadar keyifli ki yani bir oturduğunuzda 4-5 tane bile örmeniz mümkün. Sonra şuraya bir zincir yaparak sabitledik ipimizi de. Her seferinde bir üst sıraya 3 zincirle çıkıyoruz. Birinciyi yapmıştık. 2, 3. Ve bu aradaki boşlukların yani bir zincirle geçtiğimiz yerlere 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. 1, bakın aynı boşluğa 2, aynı boşluğa 3. Artık bu ipimizi buradan kesebiliriz. Başını alıp artık herhangi bir zincir yapmıyoruz. Hem bu kavislenmeye de sebep olacak az sonra, hem de eksiltme de yapacağız. Bir sonraki aralığa yine 1, 2, 3, bakın her bir aralığa
Başını alıp devam ediyoruz hiç zincir olmadan. 12 tane aralığımız var. 12 aralığın hepsine üçer üçer ikili trabzan yapıyoruz. Şu aralık. Bu fazlalık ipleri de örerken üzerinden örersek kolaylıkla yok edebiliriz. Şimdi bu şekilde 12 aralığa da üçer tane ikili trabzanı yapalım. Evet, 12 grubumuzu yaptık yine. Arada zincir yoktu. Yine başlangıç noktasında tepeye kaydırma tekniğiyle bağladık. Şimdi bu sıradan sonra bakın bu çileğimiz iki katlı bir dokuya sahip. Ama bunu iki ayrı parça olarak örmüyoruz. Örerken bu formu veriyoruz. Artık bu sıradan sonra hem şu girintiler aslında buralar kasma noktalarımız oluşacak hem de azaltarak bitireceğiz. Şimdi bizim yine trabzan gruplarının arasına gitmeye ihtiyacımız var. Kaydırma tekniği yaparak trabzan gruplarının arasındaki boşluğa kadar geldik. Şimdi 3 zincir yaparak başlıyoruz. Ve yine bu ara boşlukları kullanacağız. 3 tane ikili trabzan zincirimle birlikte. 1, 2, 3. Bakın yine bu araya. Aralarda zincir yapmadık ama geçişler sebebiyle boşluklar oluşuyor. Onlar bizim için yeterli. 2, 3. Yine araya. 1, 2, 3. Yine araya. 1, 2 ve 3. Bir kez daha yapalım. Sonra kesme işleminin mantığını göstereceğim sizlere. Şimdi normalde 12 tane trabzan grubu yapmıştık. Yani aslında katlandığında 6 bir tarafa 6 bir tarafa geliyor ilk sıramızda. Şimdi biz ikinci sıradayız ve eksilterek şu kenardaki girintileri oluşturacağız. Bu sebeple 1, 2, 3, 4, 5'i yaptıktan sonra bir tane eksiltme yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Başını alıp yine trabzan yapacağız. Sadece bakın şu boşluğa değil, bunu geçiyoruz, katlıyoruz aslında. Bunu geçerek ikinci boşluğun içine yine 5 kere bu üçlü grubu yapacağız. 1, 2, 3. Bakın orada geçtiğim için şöyle bir kavislenme oldu ve çileğimin ilk kenar girintisi oluştu. Başını aldım. Yine biz aralıklardan devam ediyoruz. 1, 5 tane daha yapıyoruz bu işlemi. 2, 3. Geçtik diğer araya. 1, 2, 3. Geçtik diğer araya. 1, 2, 3. Kaç tane oldu bu kesmeden sonra? 1, 2, 3, 4. Bir tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3 ve böylece 5 tane oldu. Zaten başlangıç noktasına geliyorum farkındaysanız. Aradaki bir boşluğumu görmüyordum. Orayı geçerek direkt başlangıçta yapmış olduğumuz 3 zincirin tepesine kaydırma tekniğiyle bağladık. Böylece farkındaysanız tam karşısına gelen yerde ikinci girintimiz oluştu. Şimdi bu mantıkla siz daha büyük çilekler yapmak isterseniz demek ki burada biz 12 ile başlamıştık. Siz buranın sayısını çift sayıda arttırarak 14, 16, 18 gibi arttırarak ve daha kalın ipler kullanarak tam orta kısmına gelen yerlerden bu işlemi yaptığınızda daha büyük çilek elde eder ve daha uzun sırada biteceği için tencere altı tutacak gibi objeleri hatta life bile çevirebilirsiniz. Şimdi biz devam edelim. Biz küçük bir anahtarlık yapıyoruz.
Bu arada bu yeşil ip arkada. Şimdi artık onu birazdan almak zor olabileceği için kapana kapana gidiyor. Şimdi şu aradan çıkartıyorum. Bakın ikisinin döndüğünde karşılıklı olduğu yer. Şuradan aradan ipimi yukarıya doğru alayım. O bana sonra bittikten sonra objem lazım olacak. Burada beklesin. Dediğim gibi bu koparıp sonradan ekleyebileceğiniz de bir seçenek olur. Şimdi 5 bir tarafta, 5 bir taraftayız. Yine benim orta kısma gelmeye ihtiyacım var. Kaydırma tekniğiyle geliyorum. Ve yine 1, 2, 3 zincir. Ve yine boşlukların içine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçta zincirimi bir saydım. Başını aldım. Diğer boşluğa geçtim. Şimdi mantık şu. 6 taneydi. 5'e düştü. 4, 3, 2, 1 diye gidecek. 2, 3. Başını aldık. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane oldu henüz. Dördüncüyü de yapalım. Zaten o kendini bize gösterecek. 2, 3. Bakın neredeyiz? Az önce bir boşluk bırakarak geçtiğimiz kesme noktasındayız. Burada yine burayı geçerek bakın 4 tane yaptık bu sırada. Burayı geçerek karşı taraftan devam ediyoruz. Böylece diğer girintimiz de oluşmuş olacak. 1, 2, 3. Bakın ikinci girintimiz de oluştu. 4 tane de bu tarafta. 2, 3, 1, 2, 3. Bakın bu tarafa geçtikten sonra 3 tane oldu. Sonuncuyu da yapıyoruz. 1, 2, 3. Ya başladığımız noktaya gelirken yine şurada kesme yaptığımız yerde burayı geçerek başlangıç zincirimizin tepesine kaydırma tekniğiyle bağladık. Böylece renkli de 3. sıramızı bitirmiş olduk. 6, 5, 4 diye küçülterek ilerliyoruz. Yine önce trabzanların arasına gitmek için kaydırmayı kullandık. Bu sefer farkındaysanız burada 1, 2, 3 aralık var. Karşı tarafında da aynı şekilde 3 zincir yaptık. 2, 3. Diğer boşluğa geçtim. 1, 2, 3. Üçüncü boşluk. 1, 2 ve 3. Bakın yine kesme yaptığım noktadayız. Ne yapmıştık? Buraya hiç dokunmuyorum. Burayı geçip karşı taraftaki ilk boşluğu yakalayarak 3 tane de orada trabzan grubunu yapıyorum. 2, 3, 1, 2, 3. Aslında döne döne yaptığımız bir sistem. Yine 1, 2 ve 3. Şöyle yaptığımızda bakın tam karşısını bulur. Kaydırma tekniğiyle bağlayacağımız nokta yine burayı geçerek zincirimizin tepesi olacak. Böylece 3'er tane yaptığımız yeri de bitirdik. Yine bu kısma kadar geleceğiz. Ve ikili artık bakın 2 boşluğumuz var, orayı yapacağız. Bir, iki, üç zincir yine. 2, 3. Hemen yanındakine geçtik. Gitgide azaldı sayımız. 1, 2, 3. O kendini bize gösterdi. Şu kenarı boş geçiyoruz. Sonraki trabzanın yanına batıyoruz. Karşı tarafta da 2 tane doldurmam gereken
yer var. 3. Yine burası da boşluğum. 1, 2, 3. Bakın yine kasma yaptığımız yerde ve başlangıç zincirimizin olduğu kısımdayız. Oraya ne yapmıştık? Kaydırma tekniğiyle bağladık. Artık son sırama geldim. Örnekte kendini net bir şekilde gösteriyor. Şimdi son kısımda bir tane bu tarafta, bir tane bu tarafta kaldı. Yine kaydırma tekniğiyle geliyorum. 1, 2, 3. Önce burayı doldurduk 3 adet. Hemen karşıma kestiğim nokta geldi. Orayı geçtim. Bakın şurayı geçtik. Döndük. Arka tarafta da tek bir yer kaldı. Bunun içine de 1, 2, 3. Bakın şu şekilde bir kısmı. Döndüğümüzde bu sefer hep bağlayacağımız nokta bu zincirimizin olduğu yer. Son noktamız. Onun tepesine kaydırma tekniğiyle yine bağladım. Son noktada ipimiz takıldı. Evet ve bir zincir yaparak biraz mesafe bırakıp ipimizi kestik. Bu ipleri ben tığla da çekebilirsiniz. Ben ama iğne yardımıyla içeriye doğru alıyorum. Şimdi en son olarak zaten bakın tamamlandı. En sonda bu anahtarlıkları takabileceğimiz halkalarımızı yapacağız ve anahtarlığımızı tamamlayacağız. Evet, şurada başta bıraktığımız ipimiz vardı. Bunu tam şu araya denk getirmeye çalıştım, katlama noktalarına. Orta kısmındaki zaten boşluğu görüyorsunuz. Şöyle. Bu aradan ipimizi çıkarmıştık. Bakın şöyle aradan tığımı takıp şu ipliğimi çekerek bir zincir oluşturdum ki buraya sabitleyelim. Anahtar takmak için ben 10 zincir yaptım ama sizler daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Ya da farklı yani direkt anahtarla buraya da takabilirsiniz. Şimdi birinci zincirimi saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve tam karşısına gelen şu şekilde açalım bakın. Yine katlama noktasında başlangıçta böyle gruplar yapmıştık. Onların arasına denk getiriyorum bakın şu şekilde. Yine aradan geçirdim. Ve kaydırma tekniğiyle buraya sabitledim ve bir zincir yaptım. İpimi çektim. Bakın aradaki anahtarlığı takacak yerim bu kadar basit bir şekilde yapıldı. Eğer başlangıçta bu ipi bırakmamış olsaydık buraya ipimizi bağlayıp burada yine aynı şekilde bitirebilirdik. Ve yine iğne ile bu uçları saklarız. Böylece çilek anahtarlığımız tamamlandı. Oldukça da az ip gidiyor. O yüzden kalan ipleri rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Aslında üzüm salkımını da andırıyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Bunları daha büyük yaptığınızda o formda da yapabilirsiniz. Oldukça kolay ve keyifli bir proje oldu. Umarım sizler de severek yaparsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.